Piyasada zarar eden yatırımcıların çoğu yanlış hisse seçtikleri için batmaz. Yanlış yerden aldıkları ve yanlış yerden sattıkları için batar. Çünkü piyasa sana şunu fısıldar: fiyat rastgele hareket etmez. Her hareketin iz bıraktığı duvarlar vardır. O duvarlar destek ve dirençlerdir. Bilinçsiz yatırımcı bu duvara kördür. Fiyat destek kırılınca elinde tutar, direnci gelince kıracak kesin diye umut eder. Sonra fiyat geri döner, zarar artar, stres başlar. Ego der ki ben haklıyım, piyasa dönecek. Piyasa cevap vermez. Çünkü piyasa senin egonu umursamaz, kendi kurallarına uyar. Unutma, piyasada kazananların en büyük sırrı hisse seçmek değil, seviyeleri okumaktır. Destek direnç bilmeyen pusulasız gemi gibidir. Rüzgar nereye savurursa oraya gider. Ana fikir, piyasayı yenmenin yolu kahin olmak değil, seviyeleri takip etmektir. Destek direnç bilmek, ne zaman gireceğini, ne zaman kaçacağını bilmek demektir. Bilgi seni korur, seviye seni yönetir. Destek yakınında girersem daha güvenli olur yanılgısının çöküşü. Raider. Bir yatırımcı Raider'a 11.80 TL civarında pozisyon açıyor. Grafik üzerinde 11.60 TL güçlü bir destek olarak görünmesine rağmen stop planı yok. Kafasında yine klasik bir düşünce. 11.50 altına gelmeden bir şey olmaz. Ufak sarkmalar normaldir. Teknikte böyle ezbere cümleler yatırımcının kendi uydurduğu kural setidir ve genellikle piyasayla çarpışarak sona erer. Destek kuvveti sanıldığı gibi sonsuz değildir. Raider'da 11.60 TL seviyesi daha önce birkaç kez çalışmış olabilir. Bu yatırımcının güvenini arttırır ama aynı zamanda tehlikeli bir illüzyon yaratır. Bu sefer de çalışır der. Bu düşünce yatırımcının beyninde bir yanlış güven balonu oluşturur. Desteklerin doğası ise tam tersidir. Her test desteği zayıflatır. Her kırılım sertlik yaratır. Kırılım anı. Fiyat 11.60'a dayandığında satış baskısı artmaya başlıyor. Hacim zayıflıyor, mum boyları küçülüyor, alıcıların iştahı azalıyor. Teknikte bu desteğin yorulduğunun işaretidir. 1-2 dakika sonra destek çizgisi aşağı kırılıyor. 11.55 görünür görünmez piyasada stop emirleri yağmaya başlıyor. Kısa vadeli traderlar çıkıyor, algoritmalar satıyor, robotlar tetikleniyor. Yatırımcı ise ekrana bakıyor. Biri iğne atar, döner. Döner mi? Döner ya. Bu cümleler teknik sinyale değil, egoya dayanır. Beyin yanılgısı, yanıldığımı kabul etmek zorunda kalmayayım der. Ama Raider'da kırılım sonrası satışlar hızlandıkça artık grafik yatırımcılarla kavga etmiyor, sadece gerçeği gösteriyor. Zararın psikolojiye dönüşmesi, 11.80'den giren yatırımcı 11.60 kırıldığında önce küçük bir zarardadır. Stop olsa birkaç kuruşla kayıp kapatılacak. Fakat stop yok. 11.55, 11.45, 11.30. Düşüş artık sadece teknik değil, davranışsal zincirleme reaksiyona dönüştü. Yatırımcının yaptığı tek şey ise seyretmek. Dönerse kurtulurum. Bu cümle zarar büyürken en tehlikeli bağımlılıklardan biridir. Geri dönüş bazen olur, bazen olmaz. Ama zarar büyürken beklemek matematik olarak her zaman kötü sonuç verir. Bu senaryonun çıkardığı net ders. Destek seviyesine yakın pozisyon almak risk düşük gibi görünür ama aslında mühimmatın üzerine oturmaktır. Destek kırıldığında fiyat basınçla aşağı boşalır. Bu bir ihtimal değil, piyasanın doğal tepkisidir. Raider örneği şunu çiviler gibi öğretir. Destek yakınından pozisyon atan yatırımcı, stopunu destek altına koymak zorundadır. Aksi halde girilen seviye mantıklı değil, tamamen şansa bırakılmıştır. Yani konu Raider değil, konu disiplin. Çizgiyi sen çizmezsen piyasa senin zararlarınla çizer. Destek kırılımının anatomisi, kontür. Yatırımcı kontura 31 TL civarında giriyor. Giriş yeri desteğe fazla yakın. Yani güvenlik payı zayıf. Grafikte 30-70 TL net bir destek olarak duruyor. Ama yatırımcı kendi kafasına bir kural uydurmuş. 30 TL altı gelmedikçe ciddi düşüş olmaz. Bu yatırımcıların sık yaptığı bir mantık hatasıdır. Teknik seviye değil, kafamdaki yuvarlak sayıyı stop seviyesi sayıyorum. Hisse 30-70 TL'ye geldiğinde grafik aslında alarm çalmaya başlıyor. Fiyat bu seviyeyi aşağı zorladığında yatırımcı hala umutla bekliyor. Bir iğne atar geri döner. Bunu düşünmek kolaydır. Çünkü insan beyninin en sevdiği şey kendi fikrine sadık kalmaktır. Fakat destek dediğin soyut bir çizgi değil, alıcıların duvarıdır.
O duvar pat diye yıkıldığında içeri giren şey umut değil, satıcı selidir. 30-70 TL kırılır kırılmaz satış dalgası hızlanıyor. Çünkü teknik oyuncular stoplarını çalıştırıyor, robotlar satıyor, kısa vadeli pozisyonlar kaçıyor. Yani yatırımcı sadece yanlış karar vermiyor, piyasanın mekanizmasına ters pozisyonda kalıyor. Bu noktadan sonra fiyatın düşüşü yatırımcı için psikolojik işkenceye dönüşüyor. Geri döner mi? Yok ya, buradan toparlar. Biraz daha bekleyin. Bu düşüncelerle geçen her saniyede zarar büyüyor. Oysa çözüm baştan belliydi. Stop seviyesini planlamalıydı. Bu örneğin verdiği ders, destek seviyesine bu kadar yakın bir yerden pozisyon almak, fren mesafesini kısaltır. Fren mesafesi yoksa çarpışma kaçınılmazdır. Stop koymamak, emniyet kemeri takmadan otobana çıkmakla aynı mantık hatasıdır. Destek kırıldığında iki şey olur. Trend geçici olarak bozulur, o seviyeyi satın alan herkes zarara düşer ve satış baskısı artar. Yani destek kırılımı hem teknik sinyal hem de davranışsal finans dinamiği tetikler. Bu yüzden 30'un altı gelmeden bir şey olmaz tarzı cümleler piyasanın realitesinde hiçbir anlam ifade etmez. Gerçek prensip şudur: destek seviyesine yakın pozisyon açıyorsan stop noktan destek seviyesinin biraz altıdır. Bu kural ihlal edildiğinde sermaye ceza keser, affetmez. Destek direnç nasıl uygulanır? 4 altın adım. 1. Ana seviyeleri önceden belirle. Grafiği açıp son aylarda fiyatın defalarca dokunduğu bölgeleri işaretle. 3 kez çalışmış bir seviye rastlantı değildir. Fiyatın psikolojik hafızasıdır. Bu seviyeleri işlem planına yaz. Sana kazandırır. Plansız işlem yapmazsın. Giriş çıkışların tahmin değil, matematiğe dayanır. 2. Kırıldı mı sadece fiyata göre değil, hacme göre okumayı öğren. Bir seviye kırılıyorsa hacim artmalıdır. Hacim yoksa kırılım aldatmacadır. Hacim varsa piyasa gerçekten yön değiştiriyordur. Sana kazandırır. Yanıltıcı hareketlere kanmaz, gerçek kırılımı yakalayıp doğru yönde pozisyon açarsın. 3. Destek altında ısrar etme, direnç üstünde kahramanlık yapma. Biraz daha bekleyeyim döner cümlesi yatırımcının mezar taşı yazısıdır. Destek kırılmışsa çık, direnç kırılmıyorsa sat ya da kârı cebe koy. Sana kazandırır, zararı küçük tutar, kârı ise geri vermeden kasana yazarsın. 4. Fiyat tepki verdiğinde değil, kuralın söylediğinde işlem yap. Destekten zıpladı diye değil, kuralın izin verdiği için al. Direnç kırıldı diye değil, hacim artı kapanış onay verdiği için al. Yani rastlantıya değil, sisteme göre hareket et. Sana kazandırır. Ego ile değil, profesyoneller gibi sistemle işlem yaparsın. Uzun vadede sermayeyi büyüten şey de budur. Destek ve dirençler piyasanın görünmez duvarları. Bu duvarlara saygı duyan kazanır. Göz ardı eden acı tecrübe satın alır. Bugün öğrendiğin şey seni yıllarca korur. Fiyat nereye gitmek istiyorsa önce o duvarları yoklar. Sen o duvarları okumayı bilirsen piyasanın pusulası senin olur. Seride ilerliyoruz. Bir sonraki ders 14 maddelik yolculuğumuzda dönüş noktasını netleştiren önemli bir kavşak. Devamında gerçek traderların neden asla şansa güvenmediğini göreceksin. Abone ol, videoyu beğen ve paylaş. Birlikte büyüyoruz. Bir sonraki derste görüşürüz.